Bir anne veya bir baba her zaman çocukları için en iyisini düşünür. İyi bir eğitim alabilmesi ve topluma faydalı bir birey olabilmesi için ellerinden gelen her şeyi ve tüm fedakarlıkları yapar. Bu oyunun hikayesi bir annenin hikayesi aslında. Bir anne çocuğu için en iyisini ister. Bu yüzden bölgede bulunan en bilindik ve halk tarafından parmakla gösterilen bir anaokuluna çocuğunu kaydettirir. Çocuğun burada hem daha farklı insanlarla tanışacak hem de iyi bir eğitim için çok güzel bir başlangıç yapacak. Banban Anaokulu, bölgesinin en iyi anaokullarından birisi, belki de en iyisi. İlgili öğretmenler, aileler arasında yapılan etkinlikler ve çocukların gelişimi için yapılabilecek her şey bu anaokulunda mevcut. Hatta bu anaokulu ilerleyen zamanlarda toplumsal projelerde bile önemli rol oynayacaktı. Bu anaokuluna gelemeyen çocuklar için bile önemli etkinlikler yapılıp onların da eğitim hayatına önemli katkıda bulunacak önemli projelere imza atacaktı. Amaçları sadece bu okulun öğrencileri değildi. Topluma faydalı olacak çocuklar yetiştirmek için daha çok çocuğa ihtiyaçları vardı. Daha çok çocuğa ulaşmaları gerekiyordu. Okul bunun için arkadaşını getir gününü planladı. Okula kayıtlı tüm öğrenciler arkadaşını getir etkinliği ile okul arkadaşlarını getirdi. Böylelikle kayıtlı öğrencilerin arkadaşlarını getirmesiyle birlikte okulda daha fazla çocuk olmuş oldu. Herkes okuldaki çeşitli etkinliklerle birlikte oldukça eğleniyor gibi görünüyordu. Tabii herkes burada eğlenirken, etkinlikler yaparken şeytani bir planda arka planda tıkır tıkır işliyordu. Burada sadece çocuklar yoktu, veliler de vardı ve bir anda bir ses şeytani planın devreye girdiğini bize gösterdi. Aslında okulun planladığı durum toplumsal bir proje veya çocukların iyi bir eğitim alması değildi. Arkadaşını getir günü tamamen şeytani bir planın parçasıydı. Çünkü okulda kayıtlı öğrenciler dışında daha fazla çocuğa veya daha fazla insana ihtiyaç vardı. Bu da başarısız veya başarılı deneyler için yapılan bir plandı. Ne kadar çok çocuk veya insan o kadar fazla deney demekti. Bir yeraltı hayal edin. Her bir katta başka hayatlar veya başka hikayeler. Bu plan yıllardır düşünülen bir plandı aslında. Banban Anaokulu yapılan deneylerin tamamen ters gitmesi sonucunda karartılan hayatların, yok edilen geleceklerin hikayesiydi. Banban Anaokulu'nun derinliklerine yolculuğumuz 8. bölümle devam ediyor. Kaybolan çocuğumuzun başına neler geldiğini görebilmek veya onu kurtarabilmek için ölümcül yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu sefer gözlerimizi bir ıslah evinde açıyoruz. Diğer bölümlerde gördüğümüz yeşil ve uzaylıya benzeyen, bu bölümde ise onlara Givanium ismini verdiğimiz yaratıklar adeta buranın güvenliğini sağlıyordu. Bu bölümde mücadele edeceğimiz kötü güç ise burayı yöneten kişiydi. Syringeon yani cerrah. Bu bölümde bu güvanyumların yöneticisi ve bu ıslah evini kuran, sözünü dinlemeyen herkesi buraya attıran, işkence görmelerini sağlayan ve hatta ölmelerine neden olan kişi. Syringeon buradaki güvanyumların oluşmasına sebep olan, yani bu deneyleri yapan tek sorumlu ve bilgili kişi. Onları deneylerde kullanıp beyinlerini öyle bir yıkamış ki güvanyumlar Syringeon'a baba demeye başlamışlar. Onu kurtarıcı bir güç, yani bir ilah gibi görüyorlar. Doğal olarak bu durumda bizim bu bölümdeki işimizi daha da zor hale getirecekti. Gözümüzü ıslah evinde açıyoruz. Cezaevindeki ilk günümüzde çalıştırılmaya gönderiliyoruz. Burada oyunun en başlarından beri bize yardımcı olmak isteyen fakat onun sözünü bir türlü dinlemediğimiz Stinger Flynn ile karşılaşıyoruz. Stinger Flynn'ın her geçen gün küçülmeye devam ettiğini biliyoruz. Burada da onu daha küçük bir boyutta görüyoruz. Stinger Flynn'ın asıl amacı çocukları buradan kurtarmak ve burada yer alan kötü güçlerle savaşıp işi bitince de yeryüzüne kurtarabildiği kadar çocukla ulaşmaktı. Fakat bizim anne içgüdümüz onu dinlemediği için ne yazık ki onun planlarını da suya düşürmüş olduk. Aslında burada bizi uyarmaya çalışan çoğu maskotu dinlemediğimiz için çoğunun bize bakış açısının değişmesine sebep olduk. Stinger Flynn da bunlardan birisi ve bizi ilk gördüğünde söylediği şeyler ise şu şekilde oldu. Seni aptal, artık plaja asla varamayacağım ve sen de çocuğunu asla göremeyeceksin. Bunlar kimin suçu? Hepsi senin suçun. Artık her şeyi cerrah yönetiyor. Evet, bulunduğumuz bu yerde her şey cerrahın istediği gibi yönetiliyor ve tüm güç onda. Fakat burada hala ona karşı çıkan, bazı deneye maruz kalmış
Givanyumlar ve maskotlar da var. Tam ıslah evinde ilk iş günümüzde bize verilen görevi yapıp koğuşumuza dönecekken bir önceki bölümlerde savaştığımız Sir Dadadu'nun adamlarından birisi Sir Dadadu'nun bizimle görüşmek istediğini söylüyor. Sir Dadadu ikimiz de Syringe'nin tüm kötü işlerini yaptık ve artık yapmamız gereken buradan kaçmak. Geçmişi unutabiliriz diyerek ıslah evinden kaçış planını anlatıyor. Her şey gayet iyi bir şekilde giderken yine Sir Dadadu'nun adamı bizi satıyor ve kaçış planımızı Şerif Tootster'a anlatıyor. Tam kaçış sırasında enseleniyoruz ve idam edilmek üzere ıslah evinin bahçesine getiriliyoruz. Karşımızda Şerif Tootster. Aslında burada asıl acı verici durum ise eski dostumuz Şerif Tootster'ın bize söyledikleri oluyor. Eski dostum, eski ortağım. Sen ortaya çıktığın andan beri her şey dağılmaya başladı. Bitter Giggle, kraliçe ve yaramazların istilası. Bunların tek ortak noktası sen oldun. Seni ilk gördüğümde öldürmeliydim. Bir kez olsun tarihin doğru tarafındayım. Şerif burada bizim idam fermanımızı zaten imzalamıştı. Yani bizi öldürecekti. Bu konuda kararlıydı. Ama öncelikli olarak idam kararı hakkını bizi satan, ele veren Givanyum tarafından kullandı. Sonra sıra yavaş yavaş bize geldi. Derken birden bir mucize oldu. Islah evinin bahçesinde bir patlama oluştu. Bu patlama sonucu içeriye giren kamyon bize bir kaçış imkanı verdi. Bu kamyonu kullanan bir Givanyum ise hala insanlara yardım eden Givanyumların olduğunu, Syringe'ına baş kaldıran Givanyumların da olabileceği konusunda bize umut verdi. Ve bu sayede bu hapishaneden kaçmayı başardık. Yolda bir kaza geçirdik. Garten of Banban 8'in asıl hikayesine başladığımız yere döndüğümüzde buradaki her şeyin yalan olduğunu öğrenmeye başladık. Banban'ın yerine geçtiği Flambo ile karşılaştık. İşin asıl ilginç tarafı ise Flambo hala bir oyunda olduğumuzu ve hala bir saklambaç oynadığımızı düşünüyordu. Şimdi yapmamız gereken tek şey aslında Banban'ın Flambo'nun yerine geçtiğini ve onu buradaki arkadaşlarından kopardıklarını, bunun dışında ise buradaki tüm şeytani planları ona anlatmamız gerekiyordu. Flambo'nun kimliğinin çalındığından haberdar olması gerekiyordu. Onun yaşaması gereken hayatı bir başkasının yaşadığını ona anlatmak gerekiyordu. Fakat işimiz çok zordu. Çünkü Flambo sevecen ve saf bir maskottu. Burada ona bazı şeyleri anlatmak oldukça zor olacaktı. Banban geldi ve onu bulunduğu dolaptan çıkardı. Biz buradaki bazı konuşmalardan Banban'ın da Syringe'nin etkisi altında olduğunu ve onun da aslında bu oyuna kurban gidenlerden biri olduğunu anlıyoruz. Fakat her ne olursa olsun bu başkasının yerine geçmesi ve burada başkasının hayatını yaşadığı gerçeğini ve onun suçlu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. O Syringe'nin hedeflerine çalışan ve Zolfius'u uyandırmaya çalışan bir maskot. Burada yaşanan tüm kötülüklerin başı olan Utman Adam'ın ta kendisi. Banban, Flambo'yu Syringe'nin hedeflerine ulaşması için onun yanına götürmek istiyor. Flambo hala bir oyunun içinde olduğunu düşündüğü için ne yazık ki koşulsuz onunla gidiyor. Tam trende biz Banban'la giderken televizyondan bir haber geliyor ve Syringe'nin ıslah ekibini gönderdiğini ve çok tehlikeli bir insanın kaçtığını, tesislerde dolandığının mesajını iletiyor. Ve bu insanı, yani bizi ölü ya da diri bulana da 10 lollipop ödül vereceğini söylüyor. Givanyumlar için lollipop vazgeçilmez bir şeydir. Banban ise bu haberde bahsedilen kişinin biz olduğumuzu öğrenince bizi başka bir durakta indirip Lambo ile yoluna devam ediyor. Tam burada ise trenin üzerindeki mesaj, buradaki hiyerarşik düzenin en başında yer alan kişinin Syringe'in olduğunu, geri kalan tüm herkesin ise tamamen sıradan olduğu gerçeğini bizlere gösteriyor. Bu hiyerarşik düzende ise Givanyumların hiçbir yeri bile yok. Onlar tamamen gereksiz ve çöp gibi değerlendiriliyor. Bu bölümden sonra bazı ara sahneler oynadıktan ve yeni maskotlarla tanıştıktan sonra Syringe'in ve Banban'ın Flambo'yu tuttuğu yere doğru yola koyuluyoruz. Sonunda Flambo'nun tutulduğu yeri buluyoruz. Arkada gizemi ve hikayesi çözülemeyen, uyandırılmayı bekleyen ve uyanınca ne olacağını kimsenin bilmediği Zolfius'u görüyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken ilk şey aslında Flambo'nun bize söylediği şey. Beni buradan kurtar. Gözlerimi alacaklar. Burada her şey Syringe'nin emrinde. Herkes beyni yıkanmış şekilde ona baba diyor. Flambo da hayatı onun gözlerinden bakacak ve buraya bu yüzden getirildi. Flambo'yu kurtarıyoruz fakat o hala durumun ciddiyetinin farkında bile değil. Hala bize ne tür bir saklambaç oynuyoruz diyerek durumdan bir haber olduğunu gösteriyor. Aklı hala Garten of Banban 0'da yer alan maskotlardır. Onların nerede olduğunu soruyor. Tam buradan kaçmamız gerekiyor diye aramızda bir konuşma geçince Syringe'in ve Banban'ın uzaktan konuşmaları ile bize doğru yaklaştığını görüyoruz. Burada Syringe'in Flambo'nun karakterini bildiği için hala onu kandırmak istiyor. Çünkü onun yerine Banban geçti ve Flambo'nun burada hiçbir önemi kalmadı. Yine de gerçekleri saklamak için Flambo'nun ortadan kaldırılması gerekiyor. Fakat artık Flambo buna inanmıyor ve gerçekleri az da olsa görmeye başlıyor. Ve bizde tutarak kendini boşluğa bırakıyor.
Bu boşluğa düşerken aslında Zolfius'un ağzının içine düşüyoruz. Burada kendine yeni bir hayat kurmuş ve burada hiçbir çıkışın olmadığını fark eden. Aslında buradan bir çıkış var ama Zolfius'un ağzından dışarıya çıktıklarında onlar için bir hayat olmayan kabilelerin, yani Givanium kabilelerinin olduğunu görüyoruz. Onlar zaten bilerek buraya atıldılar. Tekrardan bir Givanium merdiveniyle yukarı çıkmalarının hiçbir anlamı yok. Ya işkence görecekler ya da öldürülecekler. Buradaki kabilelerin kendi krallıklarını kurduklarını ve kendilerine yapay bir hayat kurduklarını görüyoruz. Buraya düşer düşmez burada bir yanlış anlaşılma ile karşılaşıyoruz. Komşu köyün yakıldığını öğreniyoruz ve işin ilginç tarafı da bu köy yakınında Flambo olduğu gerekçesiyle onu hapse koyuyorlar. Fakat yaşlı ismini verdikleri buranın kralı buna inanmıyor. Burada kendimizi kanıtlamak ve Flambo'nun suçsuzluğunu kanıtlamak için 3 bakandan evet oyu almamız gerektiğini söylüyor. Bizler bakanlara gittiğimizde ise hepsi bize bir iş veriyor. Bu işimi yaparsan sana evet oyu vereceğim diyor. 3 bakanın ayrı ayrı isteklerini yapıyoruz. Onlardan evet oyunu alıp yaşlıya götürüyoruz. Fakat oyları yaşlıya götürdüğümüzde aslında bakanların bize yalan söylediğini, evet oyu yerine hayır oyu verdiklerini görüyoruz. Flambo ise evet oyları alamadığı için burada hapis kalmaya devam ediyor. Neyse ki bu köyün kralı, yani yaşlı, oldukça sevecen birisi çıkıyor ve bizim suçsuz olduğumuza inanıyor. Yaşlı, buranın kralı. Başka çaremiz yok. Yakılan köye gidip delil arayacağız. Bu sayede komşu köyü kimin yaktığını bulup Flambo'yu serbest bırakabiliriz diye bir fikir vererek yan köye doğru yola koyuluyoruz. Burada bulduğumuz bir makasla birlikte köyü yakan kişinin kim olduğunu buluyoruz. Böylelikle Flambo'nun suçsuzluğu kanıtlanmış oluyor. Flambo'nun gözlerini açan durum ise burada yaşlının verdiği tavsiyeler ve yaşlının verdiği bilgiler sayesinde oluyor. Flambo hapisten çıkıyor. Burada neler olup bittiğini artık öğrenmiş oluyor. Yaşlı bazı açıklamalar yapıyor. Senin adın Flambo. Deney kısaltmaları olan 6C gibi saçmalıkları unut Flambo. Senin gerçek adın Flambo ve gerçek amacının ne olduğunu bile bilmiyorsun. Bu amacından mahrum bırakıldın çünkü. Sen bu tesisin süperstar olmak için yaratıldın. Fakat bu bazı kişilerin hoşuna gitmedi. Kendini hiç gördün mü? Vücudunun nasıl göründüğünü gördün mü bilmiyorum ama bu ortada duran mavi şey sensin. Bu gerçek fotoğraf. Ama sen buradan çıkınca dışarıda bunun sahte versiyonunu göreceksin. Seni tarihten sildiler. Ama artık şimdi sana ait olanı geri alma zamanı. Sana ait olanı geri alacaksın. Ben neden buraya atıldım biliyor musun? Çünkü gerçeği biliyordum. Gerçeği bilen ve onlara karşı çıkan herkes buraya atıldı. Flambo artık bazı şeyleri öğrendi ve artık ondan bir şeylerin çalındığını anladı. Tam işler yoluna girdi derken dinlenmek için evimize gittiğimizde duman kokusuna uyanıyoruz ve aslında bize yardımcı olan yaşlının da köyünün yandığını görüyoruz. Yaşlı ise halkına yardım etmek için burada kalacağını ama Givanium merdiveniyle sizi buradan çıkaracağım diyerek bize yardımcı oluyor. Tabii gitmeden önce de bize bir kaset veriyor. Bu kaset buradaki tüm kirli planları bozacak olan kasetti. Bu kaset tehlikeli karşılaşmada koz olarak kullanacağımız kasetti. Bu kaset burada yaşanan birçok şeyin daha da alevlenmesine sebep olacak olan kasetti. En önemlisi uçuruma son biletin verileceği kasetti. Givanium merdiveni sayesinde Zolfius'un ağzından dışarı çıkıyoruz. Tabi bu sırada Syringe'nin hala tesiste bizi aramaya devam ettiğini öğreniyoruz. Bizim için 10 lollipop ödülü koymuştu. Bizi bulamadığı her geçen zaman bunun miktarını arttırmaya devam ediyordu. Bu sefer artık aradığı tek kişi biz değildik. Flambo'yu nasıl bulacağını çok iyi bildiği için Bambalena'yı rehin alır. Flambo ise onu bulmak, kurtarmak için onunla karşılaşmaya göze alacaktı. Bizim buraya gelme amacımız tamamen çocuğumuzu aramaktı. Belki yaşayan bazı çocukları da kurtaracak kişiyiz ama çocuklarımız sağ mı, ölü mü veya bir maskota mı dönüştürüldü hala bu konuda fikrimiz yoktu. Flambo ile birlikte Bambalena'yı kurtarmaya giderken bir kapıdan çocuğumuzun sesini duyuyoruz. Tam onlara kavuşacağımızı zannederken sesleri taklit eden Miss Mimikry isimli tehlikeli bir maskotla tanışıyoruz. Aslında seslenen çocuğumuz değil de Miss Mimikry'dir. Bizi tuzağa düşürmek için çocuğumuzun sesini taklit eder. Burada anlamamız gereken ise buradaki herkes bizim ne amaçla burada olduğumuzu çok iyi biliyor. Miss Mimikry'dan da kurtulduktan sonra şeytani yüzleşmeye doğru adım adım yaklaşıyoruz. Tam bu sırada yaşlının da söylediği gibi Flambo duvarda gerçekleri görür. Onun hayatının çalındığını ve ne amaçla burada tutulduğunu acı bir şekilde öğrenir. Bu sahneye birazdan geri döneceğim. Sonunda Syringe'in ve Bamba'nın olduğu Givanium tesisine, Givanium deposuna geliyoruz. Flambo'nun aşık olduğu Bambalena bir iple bağlıdır ve Givanium'a atılmak üzere bekletiliyordur. Ve gerçekleri artık gün yüzüne çıkarma vakti gelmiştir. Flambo'nun da söyleyeceği bir şeyler vardır. Artık her şeyi biliyorum.
Sen benim yerimi aldın. Beni de kimsenin bulamayacağı bir yere kilitledin. Syringe'in ise dalga geçer gibi bu bilgiyle dünyayı mı kurtaracaksın diyerek Flambeau'nun sevdiği Bambalena'nın ipini keserek onu Givanyum'un içine atar. Flambeau ise dayanamayarak yaşlının verdiği kaseti bize verir. Projektöre bu kaseti yansıtmamızı ister. İşte burada tüm gerçekler ortaya çıkar ve Syringe'in için artık yolun sonuna gelinmiş olur. Bu kasette Syringe'in Bamban'a yaptığı deneyler gösterilir. Onun nasıl şeytani hale getirildiği ve kendisini nasıl itaat edeceği konusunda acımasız deneyleri Bamban'a gösterilir. Bamban'ın bildiğiniz üzere öfke kontrolü yoktur. Sinirlendiği zaman nasıl şeytani formuna döndüğünü biliyoruz. Bamban bu kaseti izledikten sonra çok sinirlenir ve şeytani formuna dönerek Syringe'ini öldürür. Syringe'in ölmüştür ölmesin ama Bamban şeytani formundadır ve sinirlidir. Flambeau'da öfke kontrolü vardır ve Flambeau Bamban'ın şeytani formuna karşı dönerek "Ben onların istediği kadar mükemmel bir maskot değilim. Sen de onların düşündüğü kadar kusurlu değilsin. Ben sadece öfkemi kontrol etmede iyiyim. Fakat her ne olursa olsun kendisine yapılan haksızlıklar karşısında Flambeau da şeytani forma dönüşür. Bamban ve Flambeau arasındaki tek fark şeytani forma dönüşünce Bamban kendisini kontrol edemiyor, saldırgan oluyor. Ama Flambeau dönüştüğünde ise dostlarını tanıyor ve onlara saldırmıyor. İşte tam bu versiyona dönüştüğünde ise bize bir mesaj veriyor. Geri çekil dostum, işler karışacak. Savaşın kazananı olmaz. İkili arasında çıkan kavgada ikisi de Givanyum'un içine düşer. Fakat bu Givanyum'a düşmeleri ikisi için de iyi bir şeyin habercisi değildir. Çünkü buraya düşenlerin sonunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Evet, işte bu kavganın sonucu, Givanyum'a düşmenin sonucu işte bu. Oyunun son sahnesinde ise yeni gelecek bölümde çok daha güçlü olduğunu düşündüğümüz bir maskotun sesini duyuyoruz. Brashista. Brashista'nın bize söyledikleri ise oldukça ilginçtir. Sessiz, boğuk ve kaçınılmaz. Senin bana ihtiyacın olduğu kadar benim de sana ihtiyacım var. Güven bana. Artık kurallar değişti. Bir sonraki bölümümüzün ismi ise Uçuruma Son Bilet. Final öncesi son bölüm mü olacak henüz bilinmiyor. Hücumumuza ne olduğu hala bilinmiyor. Fakat hikaye hakkında yavaş yavaş tüm detayları öğrenmeye başladık. Garten of Banban 5'in de gelmesiyle birlikte eksik yapboz parçaları ise yerine oturacak. Her Garten of Banban bölümünde olduğu gibi bu bölümde de acı gerçekleri öğrendik. Bu hikayenin asıl kaybedeni saflığı ve sevecen kalbiyle Flambeau oldu. Flambeau burada adeta göz ardı edildi. Buranın asıl amacı, buranın asıl maskotu o olması gerekirken yerini Banban aldı. Arkadaşları, hayatı, her şey ondan çalınmış oldu. Bir dolaba hapsedildi. Çok uzun süredir saklambaç oynadığını düşünerek orada kaldı ama dışarıda olan bitenden hiçbir haberi yoktu. Onun yaşatılmasının tek sebebi organlarıydı. O kadar saftı ki Syringe'nin hiçbir işine yaramayacağı için Banban ile yer değiştirildi. Flambeau unutulmuş bir masumdu aslında. Ve belki en acı olay da o bütün saflığıyla bir gün yeniden oyun oynayabileceğine inanıyordu. Onun gülüşü de ne yazık ki artık yok oldu. Son yaşadığı şey ise kalp kırıklığı oldu ve geriye sadece sessizliğin içinde yankılanan masum bir hayali kaldı.